Pakistan'ı arkamıza bıraktık. Afgan sınırında geçmiş bulundum. Artık Afganistan topraklarındayız arkadaşlar. Afganistan sınırına kadar silahlı askerler eşlik ediyor size. Afganistan sınırı öyle berbat bir yer ki arkadaşlar. Tel örgülerin arasında yürüyorsunuz, tamam mı? Kadın, erkek, çoluk, çocuk demeden nasıl dövüyorlar var ya, bir görseniz çıldırırsınız ya. Biliyorsun Türkçe. Evet, az biliyorum. Nasıl, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Nerede öğrendin Türkçeyi? Ben bir seferde Türkiye'ye gideceğim. Kaçak geldim. Sonra bana deporterden. Kaçak geldin. Evet, kaçak geldim. Ne zaman gittin Türkiye'ye? Güvenli mi burası? Güvenli, evet. Güvenli. Burası güvenli. Anten yok ya. İnternet yok değil mi? Şunun için burası hep tatil olmuş. Yo, rengine baksanıza, zift olmuş, simsiyah olmuş. Burada köfte yapıyor. Bayağı şey ama korunaklı, bu arkadaş burada bekliyor. İçeri girene kadar da böyle şey gibi, yani şurayı göstermek istiyorum. Sanki bir hapishanenin içine giriyormuşsunuz gibi. Baksanıza, askeri bir yere giriyormuşsunuz gibi hissettim ben geldiğimde. Kaçak nasıl gittin ya Türkiye'ye? Burada çok kaçak var orada. Çok kaçak var değil mi? Kim kalıyor bu çevrede bilmiyorum ama 4 tane Taliban askeri şey yapıyordu orada. Kontrol yapıyordu, güvenliği sağlıyordu. Abi, nice to meet you. Nice to meet you abi. Burası son kontrol noktası mı? Bundan sonra Afganistan sınırı. Aynen öyle. Tamamdır. Dene balık çekboş onu işte kana. Ha, bir tane daha varmış. Tamam. Last one diyor. Bir tane daha varmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar etrafımızı. Çok güzel bir coğrafyadayız. Pakistan topraklarındayız. Hemen hemen Afganistan sınırına varmış bulunuyoruz. Belli başlı kontrol noktaları var. Eğer Pakistan'dan Afganistan'a gidecekseniz o kontrol noktalarında asker değişimi oluyor. Burada turist olarak benim güvenliğimi sağlamak için bunu yapıyorlar. Biliyorsunuz sevgili kardeşim Uğur Kolay'la bir Bangladeş seyahati yapmıştık. Beraber bir gezimiz vardı, turumuz vardı. Sonrasında Singapur'a gittik, Endonezya'ya gittik, Malezya'ya gittik ve rotaları ayırdık. Umarım ileride tekrardan buluşacağız. Afganistan'a gelmişti Uğur önceden. Pakistan'da gezmişti. Ondan böyle birkaç bilgi aldım, hani bu topraklarda birazcık gezsem ben de bu senenin sonunda diye. Çünkü merakım, ilgim var arkadaşlar bu coğrafyaya. Dedim ki ben bir Afganistan'a gideyim. Artık gideyim. Ve atladım, Pakistan'a geldim, Peşaver şehrine geldim. 1-2 gün dinlendim. Bu sabah da Peşaver'den Uğur'un da videolarından tanıyacağınız Raşit'le birlikte Afganistan sınırına doğru yola çıktım arkadaşlar. Raşit 14 sene Türkiye'de yaşamış. Türkçe biliyor. Gayet güzel Türkçe biliyor. Uğur'un videolarına bakın lütfen, onu daha yakından tanıyacaksınız. Yola atladı baksana. Onu daha yakından tanıyacaksınız. Sağ olsun hem tercümanlık yapıyor hem beni sınıra kadar götürüyor. Çok teşekkür ederim kardeşim bu arada tekrardan. Her noktada belli bir asker veriyorlar yanımıza. Bu 3. arkadaş. Bir nokta daha varmış. 4 kez şey değişeceğiz yani. Güvenlik görevlileri yanındaki değişecek. Buradaki maksat benim Afganistan sınırına güvenli bir şekilde ulaşmam. Bu topraklar böyle arkadaşlar, birazcık sıkıntılar oluyor biliyorsunuz yani. O yüzden böyle bir önlem almak zorundalar. Normalde Peşaver şehrinden başlaması gerekiyordu bu güvenlik eskortunun. Biz belli bir noktaya kadar kendimiz gittik. O noktadan itibaren başladı. Detaylıca anlatırım zaten bunları. Gelmek isteyenler vardır belki aranızda, merak edenler vardır. Afganistan'a gidiyoruz. Taliban yönetimindeki Afganistan'ı gezeceğiz bir aksilik olmazsa. Bakalım, sınıra yakın bir noktada videoya başladım. Umarım güzel bir seyahat olur. Bolca bilgi öğrendiğimiz, sosyal yaşamı, oradaki yaşamı, kültürü gördüğümüz, öğrendiğimiz bir video serisi olur. Çok güzel yerlerden geçiyoruz ama o kadar güzel yerlerden geçiyoruz ki yani bu coğrafya harbiden dağları seven biri için insanı mest eder yani, öyle söyleyeyim. Buradaki yaşamlar da ilginç yaşamlar. Çok fazla tır ve kamyon var. Bunları gece salıyorlarmış arkadaşlar. Gündüz
sınırı geçmelerine izin vermiyorlarmış. Yani öyle öğrendim. Bayağı bir tır kamyon var ama. Bekliyorlar. Kimileri yere oturmuş dinleniyor, kimileri uyuyor. Geçmek için izin bekliyorlar. Son kontrol noktasına da girmiş bulunuyoruz. Buradan böyle aşağı doğru gideceğiz. Sonrasında da artık Afganistan sınırına varacağız. Şimdi de bu abi geldi. 4. yanımdaki asker. 4 kez asker değişimi oldu. Bakalım gidiyoruz. Çok az kaldı Afganistan sınırına. Çok az kaldı. Zaten 2-3 kilometre kaldı. 2-3 kilometre değil mi? Sağ taraftaki yola girmemiz gerekiyor. Şuradan fotoğraf, video almak istedim ama her yerde durmamıza izin vermiyorlar. Yani hızlı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden gösteremiyorum size. Bazı noktalar vardı. Çok güzel manzaralar vardı. Gösteremiyorum ama şöyle bakın. Şey yani aşağı, şu an biz yukarıda olduğumuz için aşağıdaki manzarayı güzel görebiliyoruz. Belki 200 metre. Arkadaşlar şimdi arabayı oraya park ettik. Sınıra doğru yürüyoruz. Önce Pakistan'dan çıkış yapacağım. Güvenlik görevlisi abi, asker abi oraya kadar geliyor bende. Yani ben çıkana kadar beni oraya teslim edecek. Gümrük polisine teslim edecek. Ondan sonra onun işi bitiyor. Onun görevi bu. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz bu arada bu işlem için. Sizin güvenliğinizi sağlıyorlar. Daha başka bir güvenlik var. Evet, orası başka. Şimdi burası, buradan içeri gireceğim. Pakistan'dan çıkacağız, sonra Afganistan'a giriş yapacağız. Oraları çekebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Burada bir bekleyelim. Arkadaşlar şimdi sınırı geçmeden Afganisi almam gerekiyor. 6,300. Okey. $100 verdim. 6.300 Afgani vermesi gerekiyor bana. Hemen hesaplayalım. Bende bir uygulama var. Oradan bakıyorum da. 6.700 gösteriyor uygulama. Çok mu kesti? Biraz kesti, evet. 6,000 how much? Deri देना कट के 300. You cut a lot, brother. You cut 6,700 normal. Sir जी खबर हो रहा dur bekle ben şimdi hallederim bu Tamam. kadar kesmesinler ya. Tamam. Olmaz. 400 Afgani kesiyor. Çok kesiyorlar, çok kesiyorlar. Olmaz. Bilseydik oradan alırdık sana. 400 Afgani kesiyor. O da $6 falan yapıyor arkadaşlar, hemen hemen. Sınırı geçtim şimdi arkadaşlar. Sınırı geçtikten sonra eğer bozdursaydım paramı 300 Afgani daha kârda olacaktım. Gelecek olan vardır mutlaka bu videoyu izleyip de aklınızda bulunsun. Thank you. Thank you. Sınırı geçtik. Selamünaleyküm. Ama o da bir fiyat verecek galiba. Sen kaç vereceksin? Bak bu da 67 veriyor. Ondan da iyi verdi. Bu internette yazan kuru verdi şu an. How to say manana? Manana. 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 Peştunca'da teşekkür ederim demek arkadaşlar manana. Manana. Good morning manana. Tamam. Arkamızda kaldı. Pakistan'ı arkamıza bıraktık. Afgan sınırında geçmiş bulundum. Artık Afganistan topraklarındayız arkadaşlar. Şu arayı bir ara anlatacağım size. Öyle bir manzarayla karşılaştım ki, öyle manzaralarla karşılaştım ki sınırı geçer geçmez hemen kayıt tuşuna bastım. Bu anları göstermek istiyorum. Bir sürü şey bozan var. Dolar görüyorsunuz, euro görüyorsunuz, Pakistan parası var. Selamünaleyküm. Oradan da Afganistan'ın yeni bayrağı dalgalanıyor arkadaşlar. Taliban'ın bayrağı. Artık Taliban yönetimindeki Afganistan'a adım atmış, girmiş bulunuyoruz. Bu çocuklar sınırdan itibaren beni takip ediyor. Bunu diyor ki ver çantanı, sen otur, seni taşıyayım götüreyim diyor, bana karşıda para ver diyor. Selamünaleyküm. Her yerde elinde keleşli askerler var. I'm good, how are you? How are you? I'm from Türkiye. Türkiye. Thank you. Manana. Thank you. Thank you. İçecek ikram etmek istiyorlar. Thank you. Burada abimiz, kardeşimiz çay yapıyor. Tavuk var, patates var, bir şeyler yapıyorlar. I'm good, how are you? Selamünaleyküm. What is your name? What is your name? Name? My name is Azad Khan. Azad Khan. Azad Khan. My name is Burak. Burak from Türkiye. Where are you from? Yes. Thank you. Thank you. I go Jalalabad. I'm good. How are you? Thank you. Aman aman aman. Drink water. Aman. Thank you. I have water. Thank you. I have water. Su al diyor. Su vereyim diyor. Sağ ol. Thank you. Of be, girdik sonunda Afganistan'a. Bayağı bir prosedür var. Birazcık böyle sakinleşti. Jalalabad'a gitmeye çalışıyorum şimdi, sınırdan sonraki ilk büyük şehir.
Gel seninle de tokalaşalım. Çok sevimli çocuklar. Çok üzülüyorum bunlara ya, var ya. Kız çocukları, erkek çocukları böyle onun peşine koşuyorlar, onun peşine koşuyorlar. Tokatlıyorlar, mokatlıyorlar çocukları. Yani çok kötü davranıyorlardı sınırda. 3-5 kuruş para kazanmaya çalışıyorlar. Of, şimdi Celalabad'a gideceğiz arkadaşlar. İlk büyük şehir orası. Orayı görmek istiyorum. Sonra Kabil'e gideceğiz. Sonraki videolarda. Bakalım, şimdi taksi bulmamız lazım kendimize. Celalabad'a ulaşalım. Sınırda hep bunlardan var. İşte sizi taşıyorlar, eşyanızı taşıyorlar. Para kazanıyorlar. Buranın para birimi Afgani arkadaşlar. Sınırı geçtikten sonra gördünüz, daha iyi kura bozdurduk. Sınır çok feciydi ya. Sınır inanılmaz kötüydü. Herkesi tokatlıyorlar, tekmeliyorlar, sopalarla vuruyorlar. Çok kötüydü ya. Öyle böyle değil yani. Görmemeniz gereken noktalardan bir tanesiydi. Şurayı bir atlatalım da bir taksi bulalım kendimize şimdi. How are you? How are you? Abimiz burada güzel kokuttu. Karnım da aç, yemin ediyorum, burada tavuk yapıyor. Karnım da aç. Burada arkada araçlar var. 1000 diyor. Buradan Celalabad'a 1000 Afgani'ye götürürüm diyor. Ama orada şöyle bir ayrıntı var. Tek gidersen 1000. Ben dedim ki paylaşımlı taksi de olur, fark etmez, hani şey yakın, çünkü Celalabad çok yakın. 250'ye götürürüm dedi. Tamam dedim ben de. Selamünaleyküm. Okay, together. Hadi bakalım. Bak burada da para değiştiriyorlar. Bayağı bir şey var. Curcuna var. Turist var galiba. Bu çocuğa söz verdim, onunla gideyim ya. Kazıklamıyor gibi hissettim. Bakalım. Sağ ol abim, sağ ol. Çok fazla çocuk dilenci var ya. Kıyamam, kurban olurum ya çocuklar. Burası mı? No, I have water. Thank you. Thank you. No, it's okay. It's okay. Sağ ol abim. Here. Okay. Okay. Thank you. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. I'm good. How are you? Arabada kıyamam sana ya. Kına yakmıştı eline. YouTube. YouTube, yes. What's name? YouTube name? Can I record? Is it okay? Arabada şey var arkadaşlar. Bir tane kadın var. You are O yüzden Turkey? Turkish, yes. You speak Turkish? No? No Turkish. Ne Türkiye? Ha, bu arkadaş var. Arkadaşın yanında da bir tane abla var. O yüzden o tarafı çok çekmek istemiyorum. YouTube istiyor. Ona da yazalım hemen. Adımızı, soyadımızı. Bayağı hızlı hareket ettik sınırda. Çünkü yanıma polis verdiler sürekli. Onlar olmasa bayağı bir, böyle bir karmaşa olamaz. Böyle bir ortam yok. Hayatımda geçtiğim en garip sınır bak. En garip sınır. Böyle bir şey yok. İnsanlara gösterdikleri muameleyi bir görseniz var ya, aklınız çıkar ya. Ona vuruyor. Bir yandan geliyor benim elimi sıkıyor. Türkiye'den geldiğimi duyunca yüzü gülüyor falan, böyle mutlu oluyor. Dönüyor gidiyor ötekini tekmeliyor falan böyle. Çok garip bir ortam vardı ya. Afganistan İslam Emirliği'ndeyiz. Taksiyle 250 Afgani'ye anlaştım. 3.7 dolar diyor. 150 liraya beni Celalabad'a götürecek. Afganistan. Afganistan diye çocuk. Burada şimdi genelde farklı etnik kökenler var. Sağ ol, thank you. Ama ana dillerden bir tanesi, yani grubun bu Pakistan diyorum. Afganistan'daki nüfusun çok büyük bir kısmı %42-43'lerde Peştun. O yüzden Peştunca konuşuyorlar. Ben de onların diline teşekkür etmeyi öğrendim. Diğer dillerde de öğreniriz. Dere dere manana diyorlarmış. Yani çok teşekkür ederim gibi bir şey sanırım. Is it correct? Thank you. Dere dere manana. Yes, it is correct. It is correct? Where are you from? I am from Pakistan. Pakistan. You? You Pakistan. Pakistanlı bir aileye denk geldim. Onlarla birlikte Celalabad'a kadar gideceğim. You go to Celalabad as well, right? Tamam. How much did you pay? How much did you pay? 200 Afghani. 200? Tamam. Onlardan 200 almışlar. Benden 250. Helal hoş olsun. Bir şey yok. Sıkıntı yok. 50 Afgan'dan bir şey olmaz. Çocuklar nasıl bakıyor bana? Ya bir de sürme çekmişler gözlerine. Sürme çekmişler gözlerine, baksanıza. Ay maşallah ya. Buradaki çocukları gördükçe içim parçalanıyor ya. Celalabad'a geldik arkadaşlar. Burada berberler var, sokak berberleri. Selamünaleyküm. Abimiz burada tıraş oluyor. Kolay gelsin abi, kolay gelsin.
göstereyim. Bakın burada abimizin malzemeleri var. Burada tıraş yapıyor. Hemen burada da aynası var. Sokak tıraşı. Ben Pakistan'da oldum tıraşım ya. Pakistan'da olmasam bu abilere bıyıkları falan düzelttirirdim. Sakalları düzelttirirdim. İyiyim, sen nasılsın? Türkçe biliyor musun? Burak. What is your name? Rahman. Nice to meet you. Türkiye. Kolay gelsin abi. Burada da böyle lağım akıyor. Çok kötü kokuyor. Çok pis kokuyor ya. Selamünaleyküm. How are you? Good. İyi misiniz abi? İyi misiniz? Abimiz de burada tıraş yapıyor. How are you? Bartu yak şehir bugün. Brother now. Ala gülşedeki. İnsanlar sıcakkanlı. Çok sıcakkanlı. How are you? Burada herhalde böyle muhtar gibi gezeceğiz. Yeni aday olmuş belediye başkanı gibi gezeceğiz. Bakın şurada ara makaslar var, kulak çubukları var, makaslar var. Komak mı kuni? Farsça bilmiyor bak, bu Farsça konuşuyor. Farsi ne derim? Farsça konuşuyor, Tacik galiba. Selamünaleyküm. How are you? Thank you. Good. Maşallah, tarzına bak abimizin. Good. Bye bye. Herkes bakıyor böyle. Selamünaleyküm. I'm good. How are you? Şükür. Şükür. Farsi? Ha, Farsi ne derim? Farsi ne? Turkish. Türkçe. Maşallah. Maşallah, maşallah dayı. Bay bay. Tamam, geleceğim bir daha. Selamünaleyküm. Sağ ol abi. Thank you. Burada böyle olacak büyük ihtimalle. Pakistan'da da anladığım kadarıyla böyle seviyorlar. Hem kamerayı seviyorlar hem bizi seviyorlar arkadaşlar. Selam vere vere muhtar gibi, belediye başkan adayı gibi gezeceğiz, herkese selam vereceğiz yani. Burada o şekilde irtibat kurmaya çalışacağız. Selamünaleyküm, kapı açacak bizlere. Burada domates ve biberi karıştırmış. İçine yumurta kırsa tam menemen işte. Bakın burada et yemekleri var, tavuk yemekleri var. Burası bir restoran. Hemen toplaşıyorlar etrafıma hemen. Selamünaleyküm. Hemen toplaşıyorlar etrafıma. Seviyorlar, turistleri de seviyorlar. Ama çocuklar falan böyle şey yapıyor. Çantanızı, cebinizi kurcalamaya çalışıyor. Dikkat edin ona, eğer buraya yolu düşen olursa dikkat etsin yani. Cebine, bebine, çantasına dikkat etsin. Sınırda da çok böyle dokunuyorlardı. Çantamı mantamı kurcalıyorlardı ama o sınır faslını şimdi anlatacağım. Videonun sonuna doğru bir toparlayacağım, Peşaver'den çıkışımdan buraya varana kadar çok ilginç şeyler gördüm. Ve prosedürü de tek bir seferde anlatacağım. Ama önce biraz şehri gezelim. Burada ekmek satıyorlar. Selamünaleyküm. Sıcak sıcak ekmek yapıyorlar. Şuradan bakalım ya. Burada abimiz şekil veriyor, hamur açıyor kardeşimiz. Burada da abimiz içeriye yapıştırıyor. Odun ateşi. Odun ateşinde. Belki gaz da veriyor olabilirler. Çok emin değilim. Harlıyor. Ekmek yapıyor. Celalabad büyük şehir arkadaşlar. Burayı gezip görmek istedim. Yani burada böyle sokakta et kavurma yapıyor, böyle domatesli, biberli et kavurma. Afiyet olsun dayı. Thank you. Thank you. Deri deri manana. Thank you. Yoğun rengine baksanıza. Yoğun rengine bakın. Zift olmuş, simsiyah olmuş. Burada köfte yapıyor. İki tarz köftesi var. Bir uzun, bir hamburger köftesi gibi. Bildiğin zift ya. Bildiğin zift. Amcam oturmuş oraya. Burada hazırlıyor, veriyor. Gözüm yandı lan şeyden. Yağın dumanından. How are you? Good? Maşallah amca, maşallah. Türkçe bilen var mı? Türkçe. Turkish? Yok, Türkçe yok. Şansımıza bulacağız ama Türkçe bilen bulacağız. Kolay gelsin. Türkçe bilenler de var arkadaşlar. Türkmenler de yaşıyor burada. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Bakın burada da yağın rengine. Burada böyle yumurtalı, yumurtasız köfte yapıyorlar. Ha, kıyması orada. Otur ye diyor burada. Bakın burada oturup yiyorlar. Şu kısımlara oturuyorlar. Ha, bu önüne sermişler ya bir şey. Onun önüne koyuyor, yiyor. Selamünaleyküm. Türk'üm sen? Ben bilirim Türkçe. Biliyorsun Türkçe. Evet, az biliyorum. Nasıl, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyi, hoş nerede geldiniz öğrendin abi. Türkçeyi? Ben bir seferde Türkiye'ye gideceğim. Türkiye'ye Kaçak gittin. geldim. Sonra bana deporterden Kaçak geldin. Evet, kaçak geldim. Ne zaman gittin Türkiye'ye? Şimdi 2 sene oldu. 2 sene oldu. sene. Ne kadar kaldın? 1 sene ben burada kaldım. 1 sene kaldın. Bir sene. Sonra yakalandın, deport ettiler. İstanbul, Aksaray'da ben yakalandım. Aha, nasıl yakalandın?
sokaktan getirdim. O zaman da ben klipçe atacak bana kondurdu Afganistan'da. Ha, sonra uçakla deport mu ettiler buraya? Uçaktan geldim buraya. Kaçak nasıl gittin ya Türkiye'ye? Burada çok kaçak var orada. Çok kaçak var değil mi? Şimdi 5000 dolar alıyor. 5000 dolara götürüyorlar. 5000 para, evet. Şu anda bu kadar alıyor. İran sınırından O zaman, değil mi? Evet. O zaman İran'dan kaç para ödedin? O zaman da 4000 dolar. O zaman Şu anda 4000 dolar fazla ödedin. alırım ya. Şu an biraz daha fazla alıyorlar. Ne iş yaptın Türkiye'de? Ben tekstilde yaşıyorum. Tekstilde çalıştın Tekstilde İstanbul'da. İstanbul'da. İyi öğrenmişsin güzel Türkçeyi. Avcılarda çalıştım. Avcılarda çalıştın. Bağcılar çalıştım. Aksaray'da Habibler. Evet, bu kadar çalıştım. Sonra bir sene burada kaldım. Sonra deportörde Afganistan'da geldim. 2 senedir Celalabad'tasın. Evet. Şu an. Burada çalışıyorsun. Evet. Bu arada etrafımız İnşallah. baksanıza. Evet. Oo, selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Birden kalabalıklaştı seninle konuşurken. İyi adamlar. Adın ne? Benim adım Mustafa. Mustafa, Burak. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olasın. Benim bir şey var mı? Yemek yemedim mi? Sağ ol, yemek yedim ben. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Vallahi. Çok teşekkür ederim. Ya bu çocuklara niye böyle vuruyorlar ya? Ya buradan ya yemek parası kazanıyor ya. Ha. Adamlar burada çalışıyor. Sen bakır mı yani? Burada hiç çalış yok yani. İş yok mu? Burada iş yok ya. Burada adamlar çalışıyor. Bunda 200 Afganistan'da parası veriyor. 200 Afganistan parası kazanıyorlar bir günde çalışınca. Adamlar çalıştı ama. O da ne kadar? 2 dolar falan, 3 dolar bile yapmıyor ya. 3 dolar bile yapmıyor. 3 dolar bile. Oo. İş de bulamıyorlar kolay kolay. Kapattı onları yani. Bu bana durbinden getirsene. Tamam, ben Türkçe biliyorum, o da Türkçe biliyor. Şeyde İngilizce konuşuyor. İyi abi, her zaman gelsin. Çok fazla Afgan deport edildi değil mi bu tarafa? O yüzden yani buraya geldim, hep bekliyorum birileriyle karşılaşayım. Bu bak senin zamanında biraz farklı. Aa, sen zaten uzakta 500 metre ötede Özbek derim ben sana. Nasılsın, iyi misin? Şu tanıyorum ben, Özbekistan'da gittim, tanıyorum sizi. Afgan'ın Özbeklerinden biliyorum, evet, oradan da tanıyorum. Kunduz Mezarı Şerif tarafı değil mi? Ha, bu taraftansın. Nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah. Adın ne? İnamullah. İkinci kere sordum ki doğru telaffuz edeyim diye. Doğru telaffuz edemiyorum bazen. Burak benim de adım. Çok memnun oldum. Burada çalışıyorsun. Buraya çalışırım, evet. Ne iş yapıyorsun? Buraya otel işi yapıyorum. Otel işi yapıyorsun. Restoranda çalıştım. Ha, restoranda çalışıyorsun. Tamam, o zaman sana birazdan bir otel arıyorum da ben kalacak yer sorayım. Aşpazı bir Yemek mi yapıyorsun? Yemek yapıyorum, evet. Sen aşçısın sen. aşçım yani. Burada çalışıyorsun. Düğüne giderim, aş yapıyorum düğüne giderim. Pilav falan yapıyorsun, pilav. yemek, et yemekleri Evet, yapıyorsun, et düğüne yemekleri. gidiyorsun, Evet, evet. restoranda yemek yapıyorsun. evet. Tamam, güzel, çok güzel. Bak bunlar değil mi? Kuru incir. Yanlış görmüyorum. Tamam, incirdir. Tamam, İncir bunlar. incirdir bu. Evet. Evet. Burada kuru yemişler var işte arkadaşlar. Ceviziydi, bademiydi, şam fıstığıydı, kajusuydu. Evet. Burada sokakta böyle satıyorlar. İnsanlar ekmeklerini kazanıyorlar. Burası çarşı mı? Burası çarşıdan böyle buranın sarraf diyorlar. Sarraf diyorlar. Ha, para filan da bozuyorlar o zaman. Buraya para bozuyor. Tamam, para da bozuyorlar burada. Güvenli mi burası? Güvenli, evet. Güvenli. Burası güvenli. Anten yok ya. İnternet yok değil mi? Şunun için burası hepsi tatil olmuş. Ha, tamam, o yüzden dükkanlar kapalı. Burada otelde çalışıyormuş da kardeşim. Bir bakalım. Güzel bir yerse kalalım ya. Selamünaleyküm. Bunlar bizim ustazlarımız. Nasılsın hocam? İyiyim. İyi misin? Bu abi Bunlar Türk Türk değil. arkadaşı Türkçe bilmez bilmezler ya. abi. Türkçe biliyor musun sen abi? Ya, bilmez. Yok, bilmiyor. Bilmezler. Kardeşim de Türkçe biliyor. Ya bu bilmez. 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 O da benziyor ama Özbeklere. Benzer ya, Özbek, bana Özbek ama bilmezler. Tamam. Hazaralara da benziyor değil mi? Ya, tam Hazaran benziyor ama Özbek de biraz. Gariban bizim. Ha, burası sizin restoran. Burası bizim. Tamam. Ha, ben otele gidiyor zannettim. Selamünaleyküm. Kardeşim burada çalışıyormuş. Burada aşçılık yapıyormuş. Ekmeğini kazanıyor. Evet, evet. Kaç yıldır çalışıyorsun Buraya burada? yani 3 yıl çalışıyoruz. 3 yıl. buraya, evet. 3 yıl. O zaman sen Celalabad'a çalışmak için geldin. Çalışmak için geldim. İş için geldin. Ha, evet, iş için. Kolay iş bulabildin mi bari? Bu bizim işim kolay ya. Buraya çalışırız. Düğünlere git, aş yapıyoruz. Bu işler yapıyoruz. Ellerine kollarına sağlık. Ha, Bir gün yemeğini yemeye gelirim. Ya, şimdi oturun ya, benim otak var, oraya otağa gideceğiz. Yok, sağ ol. Bir otel bulayım, çantamı bırakayım da yine gezmeye çıkacağım ben. O zaman gelirim yanına. Kendime kalacak bir yer buldum arkadaşlar. Burada internet yok şu an. Taliban interneti kapattı. Bir süredir kapalı. O yüzden
sokak sokak sonra otel aradım kendime. En son bir çocukla tanıştım. Tuktuğa bindirdi beni. İngilizce biliyordu. Gel dedi. Sana dedi bir yer göstereceğim, önereceğim. Oraya gidersin dedi. Orası güzel, korunaklı bir otel. Orada kalırsın dedi. Şu an ortak balkondan odama girmiş bulunuyorum. Kalacağım oda burası arkadaşlar. Gecelik 2500 Afgani, yani 37 dolar civarı bir şey yapıyor. Şu anın kuruyla 1500 TL civarı. 3 tane yatak var. Klima var. En önemlisi elektrik var. Umarım elektrik kesintisi pek olmaz. Çocuk sıkıntı olmuyor bizde dedi ama bakalım, burada elektrik birazcık sıkıntıymış arkadaşlar. Kesiliyormuş bayağı. Tuvaletim, banyom burası. Pisuvar var. Alaturka tuvalet var. Alafranga tuvalet var. Şöyle göstereyim. Burada elektrik yok sanırım, yani çalışmıyor. Sıcak su tankeri koymuşlar. Böyle bir küvet var. Ama sıkıntı yok. Soğuk suda da yıkanırım, yani problem değil. Tuvalet kağıdı ve şampuan da koymuşlar oraya. Burada konaklayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi fiyat bu şekilde. İnternet olmadığı için sonra sokaklarda bulmaya çalıştım otel. Otel diyorum, beni sürekli restorana götürüyorlar. O Özbek arkadaş da otelde çalışıyorum dedi ya, aslında bir restoranda çalışıyormuş. Sanırım Peştunca'da mı ya da farklı konuşulan bir dilde de otelin karşılığı burada restoran olabilir. Restoran da diyorlar ama otel de diyorlar anladığım kadarıyla, ya da ona benzer bir kelimenin telaffuzu. Beni sürekli restorana götürdüler. Büyük ihtimalle o arkadaş da otelde çalışıyorum dedi ya, restoranda çalışıyorum aslında demek istedi. Ben yanlış anladım. Bilmediğimden kaynaklı o da. Öğrenmiş olduk ama. Böyle otel diyorum, en son böyle yapıyorum. Uyumalık diyorum. Öyle biri anladı derdim yani. İngilizce bilen birisi anladı. Burada kalacağım arkadaşlar. Dediğim gibi odam burası. Güvenli bir yer. Sanırım eskiden bayağı böyle mevki sahibi birinin kaldığı bir yer burası diye düşünüyorum. Bu fotoğrafta gördüğünüz Emanullah Han. Kendisi, eğer yanlış hatırlamıyorsam yüzünü, Emanullah Han olması lazım. Kendisi Atatürk'ün dostu. Onu örnek alan birisi. Atatürk'ten abim diye bahseden birisi. Kardeşim diye bahseden birisi. Yani bayağı şey gibi duruyor. Otel gibi değil de zamanında burada bir belediye başkanı, vali mali biri, bayağı zengin birinin kaldığı bir konağa, saraya da benziyor burası. Önünde silahlı bir arkadaş var. Çantamı da kontrol etti. Üstüne silah yok deme diyor. Ya dedim abi, ben turistim de silah ne gezer bende ya. Gülüyor. Şimdi dışarı çıkalım, birazcık dolaşalım, çevreye bir bakalım istiyorum. Merkezden bir 2 kilometre uzaktayım. Aha da burası. Konaklayacağım yer. Selamünaleyküm. I go outside. Good. Evet. Yes. Your name? Vaidullah. Vahidullah. Heh, Vahidullah. Böyle bir kapının önünde tuk tuk durdum. Keleşi gördüm. Yüzüme bakıyor, dedim arkadaş nereye geldik biz? Bayağı şey ama korunaklı bu arkadaş, burada bekliyor. İçeri girene kadar da böyle şey gibi, yani şurayı göstermek istiyorum. Sanki bir hapishanenin içine giriyormuşsunuz gibi. Baksanıza, bir askeri bir yere giriyormuşsunuz gibi hissettim ben geldiğimde. Görüşürüz. Nice to meet you. Görüşürüz. Şunu çekelim de. Ha, bu sarı tuktuklarla geldim. Thank you. Eyvallah. Anda burası otel. Şöyle dışarıdan da göstereyim. Biraz önce balkondaydık. Erkeklerin giydiği kıyafetler genelde bu şekilde arkadaşlar. Üzerine yelek melek de alıyor bazı erkekler. Kadınları da göstereceğim. Onlar burka giyiyor ya da çarşaf giyiyorlar. Birçok yerde ama bunu göreceğiz. Bayağı bir kötü koku geliyor buradan. Çer çöp de var yerde. Su sıkıntısı var, elektrik sıkıntısı var, iş sıkıntısı var. Afganistan iyi koşullarda değil şu an. Zaten biliyorsunuz yani yönetim değişeli çok da bir uzun zaman olmadı baktığınızda. Amerika 20 yıl burada kaldı. 11 Eylül'ün 20. yıl dönümüne geldikleri zaman Joe Biden, dönemin Amerikan başkanı, dedi ki biz artık Afganistan'dan çekiliyoruz. 2021 yılıydı. Afganistan'dan çekildiler arkadaşlar. O günden bugüne de Taliban yönetimi ele almış durumda. Motorlu durdu, beni bekliyor şu an. Onun yanına doğru gidiyorum. Selamünaleyküm. Nasıl bakıyorlar? Çok dikkatli bakıyorlar ya. Nasılsınız? How are you? How are you? Are you fine? I'm fine, thank you. I'm from Turkey. Yes, nice to meet you. Nice to meet you. Memnun oldum. Şu şapkalardan da takıyorlar arkadaşlar. What is name of this? Malay. Holey. Malay. Kıyafetler bu şekilde. Kıyafetler bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. Ayakta terlik oluyor ve bazı erkekler bu holey dedikleri şapkalardan takıyorlar. Benim kaldığım villa diyeceğim artık ona. Tamam. Villa gelmedi aklıma bir türlü. Saray dedin,
bilmem ne dedim, onu bunu dedim. Bir tek villa gelmedi aklıma. Bura galiba villa bölgesi. Bayağı bir villa var. Otele çevirmişler. Hepsinin önünde de silahlı koruma bekliyor. Burası güvenlikli bir yer olabilir. Çünkü bir 4 yol ağzı vardı. Orada bayağı Taliban bekliyordu. Kim kalıyor bu çevrede bilmiyorum ama 4 tane Taliban askeri şey yapıyordu orada. Kontrol yapıyordu. Güvenliği sağlıyordu. Tamam, güvenli bir bölgedeyiz ama Afganistan için turistlerin gözünden bakıyorum. Güvenli diyorlar. Yani kimse size bir şey yapamaz çünkü Taliban'dan çekiniyor, herkes korkuyor diyorlar. Yine de tedbiri elden bırakmamak lazım, bu bir. İkincisi, bir de herhangi bir problem olur. Biliyorsunuz Suriye'de de gezdik, orada da çok sıcak davranıyorlardı. Ama yani her an bir yere bomba düşebilir, bir çatışma çıkabilir, öyle bir ortam vardı orada. Burada şu an için öyle bir ortam yok gibi ama bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Şu an çok tehlikeli ve sıkıntılı coğrafyalarda bulunuyorum. O yüzden dikkati elden bırakmamakta fayda var. Sokakta yine çevirdiler arkadaşlar dayılar. Şöyle dayılarımı göstereceğim. Onlarla sohbet ediyorduk. Birden etrafımızda böyle bir kalabalık oluştu. Yani belki var 50 kişi. Kardeşim iyi ki geldin çünkü dil tutmuyordu. Ben Urduca bilmiyorum, Peştunca bilmiyorum. Arkadaş biraz İngilizce biliyor ama o da çok bilmiyordu. Abinin dükkanını kapatmışlar galiba. 2 hafta mı, 2 ay mı? Onu bir sorar mısın? Niye kapatmışlar? Ya dediler ki yol kapattılar. Ayağa kapıdan madalya böyle çok olmaz. Ha, yolu kapattığı için mühürlediler ha? 2 hafta kapalı kalacak dükkanı. Şu anda açıyor. Adamlar gitti zaten. Tamam. Adamlar gidince açıyor. Tamam. Yani Taliban gelip kontrol ediyor o zaman. Anladım. Sen? İsmin ne? Ben Cemil. Cemil. Burak ben de. Çok memnun oldum. Türkçeyi Türkiye'de öğrendin. Bana 4 sene çalıştım. 4 sene çalıştın. Güzel, nerede çalıştın? İstanbul'da. İstanbul'da. Kaçak mı gittin oraya? Zaten biri geldi. Abi nasıl kaçak gidiyorsunuz ya? Ya İran'da. İran'dan. Para veriyorsunuz. Arabayla mı, yürüyerek mi geçiyorsunuz yoksa? Ya başka zaman arabada, başka zaman ayakta. Türkiye sınırını nasıl geçtiniz? Van'dan geçtiniz. Yürüyerek dağdan geçtiniz. Askerler, polisler falan görmedi mi sizi? Ya bu zaman hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Aha, şu anda çok sıkıntı var. Gördüler, izin mi verdiler yoksa hiç mi görmediler? Hiç görmediler. Görmediler. İstanbul'a kadar gittin, iş buldun. 4 sene. 4 sene çalıştın. Nerede çalıştın? İstanbul, Esenler. Esenler. Ne iş yaptın? Bir palir. Taban var ya palir çalıştım. Tamam, çalıştın. Ne kadar kazandın ayıptır sorması? Geçinebildin mi orada? İyi kazanabildin mi? Vallahi şu anda bilmiyorum. Sen ne içiyorsun? Ben bir şey içmeyeceğim, sağ ol. O Vallahi. şerbetler orada. Bak, burada herkes onu yapıyor biliyor musun? Geldiğimden beri sürekli birine işaret ediyor ki bana bir yemek, içecek bir şey getirsin. Ya biz Afganlar böyle. Evet, sen Afganistan, Afgansın değil mi? Bir de buranın Peştunlar var hani. Burayı Puştun çok güzel. Sen de Peştunsun. Evet. Peştunca konuşuyorsun. Tacikler var, Türkmenler var, Hazaralar var, Özbekler var. Var. Ziyad kavmi. Evet, farklı etnik kökenden, kavimden insanlar var. Buna iç. Eyvallah. Arkadaşın şerbet getirecek, ayıp olur ona. Ya iç. Eyvallah de. Abi soğuk içecek verdi bana, sağ olsun. Aşağı yukarı ne kadar para kazanıyor burada insanlar? Burayı Hı. Afganistan'da yani. Bir çalıştı mesela bir ay. bir ayda şu anda 20 bin. Afgani. 20, 15. Aha. 20 bin ve 15 bin Afgani. Ne kadar yapıyor? Kaç dolar yapıyor onu bilmiyorum ben. Şöyle bir bakayım. Çok şu an tam paralara hakim değilim. Şöyle söyleyeyim. 1 dolar 67 Afgani, 68 Afgani gibi yapıyor. 20 bin Afgani kazansa 300 dolar. Aylık 300. 250-300 dolar arası kazanıyor o zaman insanlar. Evler kira mı peki? Yani kendi evinizde mi kalıyorsunuz, kira mı ödüyorsunuz? Kira veriyorsunuz. Ne kadar? Buraya huziyat var. Zaten bizim bakalım 500 dolar bir ma. 500 dolar kira. Mesela 300 dolar kazanıyor. Nasıl veriyor? Bizim böyle çok benim kendine adamlar çalışıyor. Ben şu anda zaten patronum. Ha, sen patronsun, ha, sen zenginsin. Tamam. Tamam, Afganistan zengin birine denk geldik arkadaşlar. Agamdaki keyfe bak ya. Selamünaleyküm. Burada ekmek yapıyorlar. Nan ekmek yapıyorlar burada. Burası restoran. Şöyle bir yürüyelim de olmadı burada bir şeyler yeriz ya. Birazcık karnım acıktı. Gördünüz değil mi ya? Daha ülkeye adım attık. İlk gün kaç tane Türkiye'den deport yemiş
Afgan'la karşılaştık. Kaçak bir şekilde Türkiye'ye geliyorlar. Çalışabildikleri kadar çalışıyorlar. Daha sonrasında yakalanınca da deport ediliyorlar. Kalan da vardır mutlaka, yani hala Türkiye'de kalıp çalışan da mutlaka vardır. Eminim daha çok da tanışacağımız olacak. Türkçe öğrenmişler. Bir yandan iyi, aklımdaki soruları da sorabiliyorum onlara, yani daha da soracağım. Buradaki hayatı çok merak ediyorum. Özellikle kadınların yaşamı, kadın hakları, bilmiyorum cevap bulabilir miyiz ama soracağım, yani cevap aramaya çalışacağım arkadaşlar. Peşaver'den çıktım sabah. Biz güvenlik istemedik, tamam mı? İstihbaratı arıyorlar, polis merkezini arıyorlar, güvenlik sağlıyorlar bize. Biz hızlı bir şekilde çıktık otelden, o prosedürle karşılaşmayalım diye. Belli bir noktaya kadar gelebildik. Dağlık bir alan var. Oraya kadar rahat geliyorsunuz. O dağlık alanda zaten askeri kontroller başlıyor. Oradan sonra imkanı yok, salmazlar sizi. Oradan itibaren asker eskortu başlıyor sizinle. Güvenlik veriyorlar yanınıza, silahlı güvenlik. Yani çünkü zamanında çok çatışma çıkmış, insan kaçırmışlar. Ya inanılmaz zor bir, sıkıntılı coğrafya yani. Bakın sol tarafta bir abla var, burka giymişti. Kadınlar genellikle onu giyiyor ya da çarşaf giyiyor dediğim gibi. Ama burkalı kadınlara kamerayı döndürmemem gerekiyor. O konuda bayağı bir uyarı aldım ben. Siz dikkat etmeye çalışın izlerken. Her neyse, o kontrol noktasında ilk güvenliğimizi aldık biz. Daha sonrasında başka bir kontrol noktasına gittik. O dağlık alanda 4 tane farklı askeri kontrol noktasına girdim. Pasaportumu kontrol ettiler, vizemi kontrol ettiler, fotoğrafımı çektiler. WhatsApp gruplarından birbirlerine atıyorlar, işte bakın bu turist geliyor gibisinden. En son asker benimle birlikte sınıra geldi. Sınırdaki görevliye beni teslim etti. O ara ben işte rica ettim. Normalde video çekmek yasak orada, yani çektirmiyorlar. Ben para değiştirmek için hani video çekebilir miyim dedim. O ara askerin aslında beni zorlaması. Ben parayı sınırı geçtikten sonra değiştirecektim. Burada değiştir filan dedi. O engamede birazcık şey olmuş olduk. Fazla para ödemiş olduk komisyona. Her neyse, o asker beni aldı, Pakistan'dan çıkış yapana kadar benim yanımdaydı o. Ondan sonra beni Afgan görevlilere teslim etti, Afgan askerlere teslim etti. Oradan sonra artık dedi ki ben buradan itibaren gelemem. İnanın bakın, Pakistan tarafı çok kötüydü, Afgan tarafı inanılmaz kötü bir ortamdı yani. O arada bir adımla var ya, resmen bir 10 yıl değişiyor. Samimi söylüyorum yani. Sonra Afgan görevlilerle biraz orada sohbet ettim, bir pasaport incelediler filan. Güler yüzlüler bu arada. Bakın gerçekten bana karşı hiçbir şeyleri yok, sıkıntıları yok. Ama kendi insanlarına, o sınırdan geçen diğer insanlara, kadın erkek yaşlı, çoluk çocuk hiç fark etmeksizin yani nasıl vuruyorlar. Sopalarla, tekmelerle. Ya adam diyor mu, benle tokalaşırken gidiyor birine patlatıyor, geliyor tekrardan benimle sohbete devam ediyor yani. İngilizce de biliyorlardı. Lan dedim, nasıl bir yere düştük yani, öyle böyle bir şeydi. Tel örgülerin arasında gidiyorsunuz zaten. En sonunda Afgan tarafından işte yine pasaport kontrolü oldu. Vizemi gördü. Peşaver'den aldım ben vizeyi. Onu da anlatacağım en son. Vizemi gördü. Giriş mührünü vizenin üstüne bastı. Sonra ülkeye girmiş bulundum resmi olarak. Ağzıma bir şey damlattılar. Orada bir sağlık ekibi vardı. Bu dedi senin aşı kartın. Yazdı oraya bir şeyler. Ben tabii onu yutmadım. Salaktan böyle hemen elime tükürdüm. Tişörtüme falan sildim onun. Ne damlattığını bilmiyorum yani. Yutamam onu kardeşim. Hiç gerek yok. Sonra bu dedi aşı kartı. Bunu dedi sakın kaybetme. Senin dedi sağlığın için yapıyoruz ama ne damlattığını da söylemedi yani. Öyle ülkeye girmiş bulundum. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Orada kameranın kayıt tuşuna basabildim. Vizeyi de Peşaver'den aldım arkadaşlar. 130 dolar verdim. Peşaver'deki Afganistan konsolosluğuna gittim. Son dakika gittim, dedim ki ben vizeye başvurmak istiyorum. 130 dolar verdim. Hemen acil vize hazırlıyorlar hızlı bir şekilde. Bir de 500 rupi aldılar, o sanırım başka bir şey için. Hemen 45 dakika içinde vizemi hazırladılar, elime verdiler. Bu kadar. 45 dakika Afgan vizesi elinizde. Kendime bir restoran buldum arkadaşlar. Afganistan'ın sevilen lezzetlerinden, sevilen yerel lezzetlerinden biri. Kabil pilavı. Pirinç, içerisinde büyük bir parça et var, üzüm var ve havuç var. Gayet lezzetli bir pilav bu arada. It's for me. It's for me. Thank you. Yeah. One enough. Yeah, it's like kunduz kebab. Kunduz kebabı. Yeah, kunduz kebab. Ha, kunduz. Bir tane yeter. One okay for taste. Okay for me. Thank you. It's enough. Thank you. Okay. Vallahi teşekkürler. Thank you. Ben pilav sipariş ettim de arkadaş orada şey de yapıyor. Böyle şişte et de yapıyorlar. Kunduz bölgesine aitmiş sanırım. Tabii tadına bakalım. Benim ikramım diyor. Güzel. Geldiğimde abi şişe takıyordu etlere. Çok güzel.
Çok güzel. Çok beğendim. Bunu da ilk Peşaver'de yemiştim. Kabil pilavını. Bayağı güzeldi o. Eminim bu da güzeldir. Biraz daha az baharatlı oluyor. Yani bu son zamanlarda gezdiğimiz coğrafyalarda baharatlı yemek, acı yemek, ne bileyim böyle tatlı soslu yemek, böyle güzel bir yemeğe hasret kaldım ya. Sürekli garip garip şeyler yiyorduk. Neyse, Afganistan yemekleri güzeldir diye ümit ediyorum. Kabil pilavı güzel yani, en azından Kabil pilavı yeriz, et yeriz, et güzel. Az baharatlı, o kadar az baharatlar ki eti hissediyorsunuz yani. Bunun fiyatı da 150 Afganisi. Hemen onu da söyleyeyim kaç para yapıyor. 2,5 dolar falan herhalde ya. Aynen. 100 lira bile değil şu pilav. Şu pilav 100 lira bile değil arkadaşlar. 2,5 dolar bile etmiyor. Gayet lezzetli. Havuç müthiş bir tat duruyor. Ben pilavın içinde üzüm pek sevmem ama yine böyle güzel bir tat vermiş. Bu videoluk bu kadar olsun. Çok da fazla uzatmayayım videoyu. Bir sonraki videoda Afganistan sokaklarında olacağız yine. Büyük ihtimalle Celalabad'da kalacağım arkadaşlar. Burayı bir güzel gezelim istiyorum. Ondan sonra Kabil'e geçmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız da abone olursanız çok sevinirim. Eğer bir sorunuz varsa seve seve yanıtlarım. Yorumlarda lütfen yazın, seve seve yanıtlarım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, bana da afiyet olsun. Plastik şey verdiler. Kaşık verdiler.